Arkadaşlar merhaba. Bugün kuluçka makinesinden bahsedeceğiz. Tabi bu arada dikkatim biçer dövere takıldı. Yan tarlada nohut ekiliydi. Şimdi nohudu biçmeye geldiler. Tavuklarla hindiler bayağı bayram edecekler biçim sonrasında. Neyse, şimdi arkadaşlar kuluçka makinesiyle ilgili blogumda bazı eksikliklerden falan bahsetmiştim. Bazı sıkıntılardan, neden çıkım alınamadığından, hani az alınamadığından falan bahsetmiştim. Hani bununla ilgili hem görsel olarak e, göstereceğim sıkıntıları. Belki hani bazı sıkıntılardan birisi gözükebilir. Ona dikkat edeceğiz, ona bakacağız. Ayrıca hani el yapımı kuluçka makinelerini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden? Şimdi el yapımı kuluçka makineleri e, genellikle Arduino tarzında. E, Hani bilenler bilir, kartlardan yapılıyor, ısı sensörleri vesaire vesaire. Hani bu sensörler düzgün çalışmayabilir. Genellikle ben hani bilinen markaları tavsiye ediyorum ve da hani bu işi yapan fabrikalar falan var. Hani o kuluçka makinelerini tavsiye ediyorum. Yani niye diyeceksiniz? Şimdi bir kuluçka makinesi yaptığınızı düşünün, yapmaya kalktığınızı düşünün. Bir Arduino alacaksınız. En azından hani şeyler işe yaramaz. Klon Arduino'lar pek işe yaramaz ama hani normal Arduino kullanmaya kalktığınız zaman 40-50 liradan başlayacak bunun ücreti. İşte buna bir kap ayarlayacaksınız vesaire. Hani bu size 150-200 lira gibi bir rakama patlayacaktır. Hani normal şaşalarda falan yapıyorlar ama onlar pek hani videolara aldanmayın. Dediğim gibi en başta tanıtım videomda bahsettiğim gibi biraz fenomenlik işleri için yapıyorlar bunları. E, Hani söyleyeceğim olay dediğim gibi hani bu işlerle uğraşan firmalardan almanız daha mantıklı ve videomda özür dilerim blogumda bahsettiğim gibi havalandırması olan kuluçka makinelerini tercih edin. Kesinlikle tam kapalı sistem tercih etmeyin bu konuda. Çünkü nem fazla gelebilir ve havalandırmanız gerekebilir. Veya sıcaklık fazla gelebilir. Bundan dolayı. Ve artı yumurtaların oksijene de ihtiyacı var. Hani bunu da belirteyim. Dışarıdan bir hava alması gerekiyor bu yumurtaların. Bu yüzden dolayı ne yapıyor? İşte ben 50 yumurta koydum, 10 tane aldım, işte bilmem şey oldu gibisinden yorumlar geliyor. Şimdi bendeki kuluçka makinesi hani bir arkadaşından aldım. Bu ikinci evre şu anda. Hani biraz hayvancılıkla uğraştığımız için bilgim olduğu için hani kuluçka makinelerinin hatalarını zaten ben direkt fark ettim. O yüzden dolayı ben direkt blogumu yazdım. Ee, Hatalarımdan bir tanesi şuydu. Yani bu video yani bu dönemdeki çıkan civcivlerde bundan da bahsedeceğim. Ee, Şimdi yumurtada civciv ters gelebiliyor. Şimdi tavuk bunu çeviriyor. Özür dilerim. Kuluçkada yumurtadaki civciv ters kalabiliyor. Bu yüzden dolayı çıkım olmayabiliyor. Hani başlangıçta da söylediğim gibi işte bunu kırmışlar, işte soymuşlar, civcivi öldürüyorlar ama hani yaşıyor gibi gösteriyorlar. Aslında öyle bir dünya yok. Ee, Hani biraz takıldık tabii. Ee, Şimdi ben dediğim gibi kuluçka makinesinin eksiklerinden şeylerine falan bahsedeceğim. Artı bir önceki dönemde 56 yumurta koydum. Ortalama kaç civciv çıktı? 30 tane sağlam çıkımı aldım. 5 tane hasarlı çıkımı aldım. Hasarlı çıkımlar dediğim gibi bunun nem oranıdır vesairedir. İşte ters dönmesidir gibisinden. Artı 3 tane sorunlu yumurta çıktı. Yani hiç oluşmamış yumurta çıktı. Geri kalanı yumurtadan çıkamadığı için maalesef ölmüş haldeydi. Çünkü son 25. gün kuluçka makinesi kapaktan sonra kontrol ettiğimde hani kabukları kırdığınızda veya ağırlığını kontrol ettiğinizde belli oluyor zaten. Hani civciv olmayan yumurta hafif olur. O yüzden dolayı hani bunlarla da bahsedeceğim. Yani 30 çıkım yani 35 çıkım diyelim hani hasarlarla. 35 çıkımı zaten makineye aldığım arkadaş duyunca şaşırdı. Dediğim gibi elle müdahale gerekiyor makinelerde ister istemez. Yani elektrik kesintisi olabiliyor dediğim blokta da bahsettim. Çevirme viyolu kaçırıyor. Mesela yumurtalar ağır geldiği için e, çevirirken mesela motor tam döndüremediği zaman kasnağı sıyırma yapıyor. O da ne yapıyor? Tam bu sefer düz hale geliyor. 2 saat geçiyor. Tekrar çevirmesi gerekiyor mesela. Bu tarafa çevirecek. Başlıyor 15 saniyede çevirmeye. Buraya geliyor. Tekrar geri döndükten sonra tekrar düz konuma geliyor. Yani yumurta hiç dönmemiş oluyor.
Yani normalde yumurtanın bir bu tarafta bir bu tarafta olması gerekiyor çevirme biyologunda. Şimdi gelin biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar şimdi kuluçka makinemiz bu. Bugün kaçıncı günümüz? 11 yazıyor ama yaklaşık 1-2 saat sonra şöyle de bir bağdaş kurup oturalım. 1-2 saat sonra 12. gün olacak. Çünkü öğleden sonra koymuştum. Şu anda saat 1 ve derecemiz normal, nemimiz normal. Şu an su ekleyeceğim çünkü ikinci gün bugün. Her 2 günde bir mutlaka su eklememiz gerekiyor makineye. Şimdi sıkıntılardan bir tanesi, makineye açmadan önce şunu söyleyeyim. Nem oranı eğer artacak olursa, örnek veriyorum 70 ve üzerine çıktığı zaman bu nem oranı, şöyle bir sorun var. Yumurtanın üst kısmında bulunan hava boşluğunda hava boşluğu nem dolayısıyla sıkıntılı hale geliyor. Bu da ne yapıyor? Civcivin içeride boğulup, yani oluşsun ya da oluşmasın, boğulup ölmesine sebep oluyor. Ya da hiç oluşmamasına sebep oluyor. O yüzden dolayı içerideki nemi çıkartmak için ve oksijen dediğim gibi çok önemli bir etken olduğu için böyle havalandırma kanalları olması gerekiyor. Hani çok aşırı nem olduğu zaman bu açık şu anda. Diğerleri kapalı. Çünkü ihtiyaç duymadım. O yüzden dolayı bunları açmadım takılı halde. Sadece bunu çıkarttım. Bunu bu şekilde açabiliyorsunuz. Tam açmayın. Tam açtığınız zaman çok aşırı nem kaybı olur. Yani hafif şöyle bir, zaten elimi tuttuğum zaman buradan bir esinti geliyor. Nem esintisi zaten belli. Dışarıya fazlasını atıyor. Ayrıca yeni çıkan civcivler var. Onları da göstereceğim size. Battaniye sarmaktan falan bahsetmiştim. Kesinlikle lambalı kutuya koymayın. Kesinlikle koymayın. Onda da bahsettim. Üzerindeki civcivin üzerindeki nemi lamba aldığı için aşırı sıcaktan, size ne kadar normal gelse de içerideki sıcaklık direkt civcive vurduğu için ve yakın olduğu için üzerindeki nemi alıyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor. Evet, şimdi ne yapalım? İlk başta bir suyumuzu ekleyelim. Açmışken de ben ilk başta oradaki sorundan bahsetmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, normalde su koyma esnasını çekmeyecektim ama yine de bilmeyenler için göstermek istedim. Şimdi su kısmında ilk 18 gün için bir çarpı şeklinde, bazı kuluçkaların makinelerinde S olabilir, bir kanal vardır. İlk 18 gün için bu kanalları dolduruyoruz. 18 günden sonra bütün, yani normal yumurtaları dizdiğimiz yere koyduğumuz zaman bütün hepsine su dolduruyoruz. Hani su koyarken mümkün olunca hızlı olalım ama hani 5 dakika gibi bir süre fazla da sıkıntı yaratmaz. Sonuçta biliyorsunuz tavukta, kuluçkada yem yemeye kalkıyor. İşte ister istemez 10 dakika 5 dakika gibi dışarıda kalıyor. Şimdi orta kısımda, tabi burada kamerada gözükmüyor ama ben görüyorum buradan, orta kısımlara şu anda su koyuyorum. Mümkün olunca yumurtaları ıslatmamaya çalışıyoruz. Şurada bir kanalımız var. Şimdi buradaki kısımdaki yumurtaları da alalım. Tamam. Suyumuz tamam. Şimdi yumurtaları yavaş yavaş sarsmadan yerine diziyoruz. 2 tane de buraya koymuştuk boş yer için. Bu 56'lık bir kuluçka makinesi. Bunu sert koyduk. Şimdi sıkıntıyı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Misal örnek veriyorum. Zaten 35 dakika kalmış dönmesine ama bastık. Viyolümüz dönüyor. Şimdi bu şekilde düz kaldığını düşünün. Bakın. Bu şekilde sıyırdığı zaman, şurada bir motorumuz var. Çevirme motoru. Bu isterseniz dediğim gibi şu mil sıyırabiliyor ağırlıktan dolayı. Şimdi dönmeye başladı. Süre doldu 2 saatlik. Bakın dönüyor şu anda. Döndü. Bakın. 15 saniye geldiği zaman tekrar ne yaptı? Düz konuma geldi. Yani bu ne olmuş oldu? Hiç dönmemiş oldu. Yani bu da ne yapıyor? Çıkımı etkiliyor arkadaşlar. O yüzden dolayı mümkün oldukça 1-2 saniyelik süreç içerisinde bir kapağı kaldırıp bakın. Hani bu viyol düz mü, yoksa düzgün dönüyor mu dönmüyor mu, bunu kontrol edin. Bu çok önemli bir etken. Şimdi biz normal haline alalım bunu tekrar. Tam yatık hale geldi.
düzelttik. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Tabii kapatalım artık. Burayla işimiz bitti. Burada bir reset düğmesi var. Reset düğme, diğer makineleri bilmiyorum. Ben kullandığım makine için göstermek istedim. Şu düğme RST yazıyor zaten. Buradan bastığınız zaman dönme işlemi sağlanıyor. Artı sıcaklık oranını mutlaka kapağı açıp kapattığınızda düşürün ayarını. Yani mümkün olunca 35.5'a kadar ben düşürüyorum. Kapattım. Çünkü eğer ki sıcaklığı ayarını düşürmezseniz bu 37.8 olana kadar üst kısımda bir ısıtıcı var. Aslında kapağı kapatmadan gösterseydim onu da olurdu. O ısıtıcı devamlı ısıtıyor. Isıttığı sürece, şimdi fan çevirdikçe de tabi ısı sensörüne sıcaklık gelene kadar ısı sensöründe 37.8 olmasına rağmen içerideki sıcaklık 40 derece, 41 derece kadar ulaşabiliyor. O yüzden bakın hala sıcaklık artıyor. Gördünüz mü? 36.4 oldu biz 35'te bırakmamıza rağmen. Şimdi ne yapıyorum? Ben 36.5'e kadar getirdim. Bakın 36.7 olmuş. Hala artıyor. Yani bu sıcaklığı kapağı kapattıktan sonra bu sıcaklığı düşürüp manuel olarak artırmazsanız yumurtalarınızı pişirirsiniz. Bu da ne olur? Çıkım almanızı sıkıntı yaratır. Ayrıca bloğumda 57 ile 62 arasında olması iyidir nemin dedim. Çünkü önceki devirde o şekilde yapmıştım ben. Şunu tekrar bir artıralım. Dikkatimiz dağılmasın. 34'e gelmişti. Evet. 8'e kadar çıkana kadar yapacağız bu şekilde. Yani 30 çıkım aldım bu sefer, hani denemek maksadıyla, belki o oranı ben düzeltebilirim daha sonra. Şu anda 65 olarak deniyorum. Çünkü internette yazıyor işte %45, %50 olması gerekiyor, %55 olması gerekiyor gibi paylaşımlar yapmışlar mesela. Ben %50, %55 olarak baktığım zaman yumurtalar cidden çok kuru bir hal aldı. Ve ayrıca o hani hasarlı çıkan civcivlerden bahsetmiştim ya. Bunların bir iki tanesini ben kendim şey yaptım. Hani böyle zarlarını falan çatlattım. Daha doğrusu sağlam çıkanlardan da var ama zarlarda ciddi kuruma vardı. Bu da nedir? Nemin sıkıntılı olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden dolayı bu sefer biraz daha nemli denemek kararını aldım. Bakın sıcaklık hala 38'de. Biz ne yaptık? 37.4'te bırakmıştık. 37.8'e sabitliyorum. Bırakıyorum. Tabi bu 38.5'ün üzerine çıkmasın kesinlikle. Eğer çıkacak olursa kapağı şöyle bir kaldırıp şöyle bakın, sıcaklık, içerideki fazla sıcaklığı dışarıya mutlaka attırın ve üzerindeki kapağı kapatalım. Şimdi diğer mevzumuz neydi? Sıkıntı yaşan. Pardon, özür dilerim. Şu an nem düştü. Nemin artmasını bekleyin. Nem arttıktan sonra ben tekrar bir videoyu açacağım. Arkadaşlar, nemin artması biraz uzun sürecek galiba. O yüzden dolayı oynamak istemiyorum. Sadece gösteriyorum size. Şimdi buradaki nem oranı 65'in üzerine çıktığı zaman 65 tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi yani 60-62 arasında çıkım aldım ve dediğim gibi yumurtalarda ister istemez biraz da olsa kuruluk vardı. 65 tavsiye ediyorum ben size. 65 70'i geçmesin mümkünse. Dediğim gibi hava kanallarının sıkıntı yaratabilir. Civciv çıkımında sıkıntı olabilir. Zor bir çıkım olabilir. Hani yumurtanın nemli olması iyidir ama aşırı nem de iyi değildir. Dediğim gibi çok aşırı olduğu zaman bunu ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi şu şekilde bıraktığınız zaman nem oranı şey yapacaktır, düzelecektir. Ama hala düzelmiyorsa bunu komple açın. Nem oranı düştükten sonra şu şekilde kapatırsınız tekrar veya koyarsınız bu şekilde. Ben şu ayakları bu şekilde koymayacağım. Şöyle bırakacağım ki şu yan taraflardan biraz hava alsın. Bu arada bir ziyaretçilerimiz vardı. Nerede? İki tane de hazır. Onları da göstereyim. İki tane de ziyaretçim var burada. Aslında daha var indilerimiz ama bu ikiye indiğimiz maalesef sıkıntılı oldu. Önde giden siyah şu. Annesi ezdiği için hani gece uyurken kanatlarının altında büyük ihtimal ayaklarıyla bastı, ne oldu? Çok sersemlemişti ve şu an kendini toparladı. Şu anki iyi hali. Hiç yürüyemiyordu. Kutuya aldım. Kutuda bakıyorum.
Bu güzelimizde fıstık. Şöyle göstereyim ben size. Bu güzelimizde maalesef gözlerde şaşılık var. Hani hayvanlarda da maalesef olabiliyor. Yani uzağı göremiyor ya da tam bilmiyorum. Yem yerken falan mesela örnek veriyorum. Çok yakından gagalar gibi yapıyor. Gagalayamadıkça böyle kademe kademe ancak yemeği alabiliyor. Yürüyüşüne dikkat ederseniz bakın yüksek yüksek adım atıyor. Normalde bu kadar atmaz. Çünkü göremiyor. Bakın. Setten geçecek mi? Bakın bak zor geçiyor, gördünüz mü bak. Dengede duramıyor. Çünkü gözler sıkıntılı. O yüzden bunu mecbur özel bakım yapmak için kutuya aldım. Diğeri de yanına arkadaş olmuş oldu. Şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki hayvancılık ya da tarım yani çiftçilikle uğraşacaksınız, bu işi sevmeniz gerekiyor. 3 gün sonra sıkılacaksanız bu işe kesinlikle girmeyin. Öyle söyleyeyim ben size. Yani özel, yani bir kutuya koyup da bunlara bakmak, özellikle dışkılarının kokular, çünkü büyüdüler artık, dışkılar koku yapmaya başladı. Dışkıların kokuları çok rahatsız edici olabilir. Eğer ki dediğim gibi bu işi severek yaparsanız o kokular zaten size hiç duyulmaz bile. Hani ailem işte anne baba da yan evde oturuyorlar. Onlar falan bana çok kızıyorlar şimdi geçmişte. Bugüne tabii geçmişten pek bir hayvan sevgisi olayı olmadığı için eskilerden. Yok dışarıdan gelen ayıp olur falan. Ya ben bunları takıntı yapan bir insan değilim. Sizler de yapmayın. Eğer ki seviyorsanız, eğer takıntı yapıyorsanız dediğim gibi bu işe hiç kesinlikle girmeyin. Ve gelelim civcivlere. Dediğim gibi kesinlikle kutuya lamba yapmayın arkadaşlar. Bakın. Bunlar yeni, bakın gördünüz mü? Beyaz beyaz tüyleri atıyor. Anne yani yumurtadan çıkan tüyleri atıyorlar. Bakın. Bakın canlı canlı hepsi. Şu an uyku dönemindeler. Uyuyacaklar daha. Bu yeni çıkan daha ak tüyleri yine atıyor. Bakın. Mutlaka battaniyeye sarın ki hem bakın hala anne karnı ağrıyor, görüyor musunuz? Bak nasıl sıkılıyorlar. Yani mutlaka battaniyeye sarın. Kesinlikle battaniyeye sarın. Kutuya lamba koymayın. Dediğim gibi sırtlarındaki, vücutlarındaki nemleri emeceği için kamerayı nasıl döndürüyoruz? Bunu da döndüremiyoruz galiba. Hani sırtlarındaki nemleri emeceği için civcivlere hastalık çıkaracaktır. Hadi bakayım dışarıya. Haydi bakayım. O yüzden dolayı arkadaşlar battaniye kullanın. Tavsiyem bu. Evet, bugünlük bahsedeceğim bu. Daha sonra işte civcivler de hazır çıkmışken ilk 3 günlük süreçten bahsedeceğim size. Neler yapılmalı, ne yapmalıyız. Canlı canlı hem göstererek hem şey yaparak. İşte daha sonra işte ilk 10 günlük süreç. 10 günden sonra zaten hani 10 gün dediğim 3 artı 10 olarak hesaplayın. 13. günden sonra ne yapıyoruz? Civcivleri salıyoruz doğal ortamına artık. Yani şöyle de alanı göstereyim. Şu çadırı işte yeni yaptım. Şu anda içerisinde 90 tane civciv var. İşte makineden çıkanlar, işte biraz tavuktan aldık falan derken 90 tane şu anda var. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle kendimi de göstereyim tekrar. Şimdi bir dahakinde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.